Horovax TV'den herkese merhaba. Bugünkü inceleme köşemizde Longines Heritage koleksiyonundan henüz daha yeni tanıtılan Magitech modelini ele alıyoruz. Ki benim ilk merak ettiğim konu aslında saatle ilgili. Modelden ziyade bu Heritage akımı. Yani yıllardır süre geliyor. Daha da eminim uzun bir süre devam edecek. Ben artık gideceğini düşünmüyorum. O sanırım Öyle sürekli mi? kalacak yani. Sürekli sabitliğini koruyacak. Sabitliğini. Neden Heritage saatler bu kadar popüler ve nasıl devam ediyor bu akım hala? Buradaki başarının sırrı bence şu. Nostalji, daha önce de bahsetmiştim, pozitif bir şey. İnsanlar genelde nostalji dendiğinde gençliklerindeki belki işte güzel bir parçayı ya da ne bileyim güzel bir yaz tatilini aldıkları güzel bir spor arabayı hatırlıyorlar. Genel itibariyle başlarına gelen kötü şeyleri pek hatırlamıyorlar. Nostalji olumlu bir kavram olduğu için insanlar genelde eskiye dayalı bazı objelerin yeniden yorumlanmış hallerini gördüklerinde buna içten bir sempati duyuyorlar. Yani ben Heritage konusunda isterse tekstil sektörü moda olsun, isterse bu bir parfüm olsun, belki otomobille ilgili bir detay olsun ya da saat ya da başka bir şey. Genelde retro ya da vintage dediğimiz tasarımların günümüzde hala kendine yer bulabiliyor olması, hatta ve hatta içinde bulundukları sektörlerin neredeyse bir kilometre taşı, bir demirbaşı haline gelmenin sebebi bence nostaljinin pozitif bir algı yaratıyor olması. Bundan dolayı. Şimdi o zaman bu dediğimden yola çıkarak Heritage yani o miras akımının bir moda akımı olduğundan bahsediyorsak öyle bir sürekli kendini tekrarlaması gerekiyor. Kesinlikle. Peki bundan 5 sene 10 sene sonra da şimdi günümüze göre bir 5-10 sene önceki tasarımları mı göreceğiz? Olabilir. Yani neden olmasın? Şimdi mesela bugün elimize aldığımız saat 1935'ten kalan bir tasarım. Evet, aslında bayağı karakteristik ve bayağı eskiye dayalı bir tasarımdan bahsediyoruz ama hepsi bu kadar spesifik olmak zorunda değil. 1970'lerin tasarımı diyerek aslında o dönemde tasarlanmış pek çok ürünün birbiriyle ortak özelliklerinin yeniden yorumlanmış hallerini görüyoruz. Bugünkü örnek biraz spesifik ama belki bundan bir 10 sene sonra 2000'lere bize hatırlatacak bir şey olabilir. Bir saat olabilir. Belki 90'lara hatırlatacak saat olabilir. Şu an belki 30'lardan 80'lere kadar uzanan bir zaman zarfını kullanıyor saat üreticileri. Heritage, remake, reissue, redone bu ürünleri yaparken. Sonuçta senin söylediğin modanın kendini belli zaman aralıklarıyla tekrarlıyor olması aslında Heritage'la örtüşen bir tespit. Dolayısıyla ben ilerleyen zamanlarda bu 10 yıllık decade dediğimiz dönemlerin de ilerleyeceğini düşünüyorum. Peki Magitech özelinde özellikle havacılık pilot saatleri için bir kilometre taşı denilebilecek bir tasarım olduğundan bahsediliyor. İki Dünya Savaşı arasında kalan dönem daha çok pilot saatleri ve field watch dediğimiz askeri temalı saatler için çok önemli. Bu dönemde pek çok firma gerçekten yenilikçi, askeri kullanım için gereken pek çok SPI'yi yerine getirebilen sağlam, kaliteli, dakik, her ortamda okunabilir, her ortamda güvenilebilir modeller üretiyor. Longines Magitech de aslında bu modellerden biri fakat karakteristik tasarımı ve özelliklerle ön plana çıkıyor. Magitech 1935 senesinde Çekoslovakya Hava Kuvvetleri için Longines tarafından özel olarak üretilen bir pilot saati aslında. Bunun yanında klasik pilot saatlerinden farklı olarak bazı teknik özellikleri var. Belki günümüz için çok önemli olmasa da özellikle 1930'lu yıllar düşünüldüğünde gerçekten bu saatleri profesyonel bir enstrüman olarak kullanacak kullanıcılar için önemli diyebileceğimiz özellikler bunlar. Zannediyorum bu Magitech'ten önce bir Magitech'imiz daha var. Doğru, evet. O Magitech yanlış hatırlamıyorsam tarih komplikasyonuna sahipti. Evet, doğru. Kasa hatları itibariyle biraz daha kibar, zarif çizgileri 1 vardı. 1 milimetre kadar. 1 milimetrede daha inceydi, doğru. Evet. Saate dair detayları incelediğimde orijinal tasarıma çok daha sadık kalındığını ve saatin vermek istediği o heritage, işte miras kavramını çok daha iyi yansıttığını düşünüyorum. Senin düşüncelerini de merak ettim. Yani 2014'te tanıtılan edisyon orijinal Magitech'e ne kadar yakındı? Aslında bu ne kadar yakınsa o da o kadar yakındı diyebilirim. Onun da kendi içinde bazı ufak tefek eksi ya da artı yanları var diyeyim. Tarih fonksiyonu bahsettiğin önemli bir detaydı bence. Ben o modeli de beğenmiştim ama bu elimde tuttuğum Magitech'in orijinal modele yakınlıktan ziyade daha takılabilir, daha güzel, daha çekici buluyorum. Tabii zaman içinde neredeyse Heritage konseptinin isim babalarından kabul ettiğimiz Longines'in geçirdiği bir gelişme de söz konusu. Doğru. Yani gerçekten iyi bir Heritage ürün üretebilmek, gerçekten güzel bir reissue saat yapabilmek hala kolay bir iş değil. Ve Longines bu işi her zaman söylerim gerçekten çok güzel başarıyor. Çünkü pek çok markadan birkaç adım önde başladı bu işe. Biraz da teknik özelliklerine değinelim istersen. Saatin genel katalog verilerinden önce ben saatin
öne çıkan özelliklerinden biraz bahsedeyim. Orijinal Magitech'ten 3 mm daha geniş bir kasası var. Orijinal Magitech 40 mm'ydi. Kasa yine cushion dediğimiz minder formunda ve kübik kesilmiş fasetli boynuzları ve kenar kısımlarıyla orijinal Magitech'le gayet birbirine benzer bir profil çiziyor. Magitech'in karakteristik özelliklerinden bir tanesi dönebilen bezelinde bir tane ok var. Bu ok sayesinde bazı sıfır noktaları, dikey limit noktaları hesaplanabiliyor. Aynı zamanda rotanın belirlenmesi için gönderilen radyo kodları da yine bu bezel üzerindeki bu ok sayesinde kadrandan okunabilir, en azından görülebilir hale geliyor. O dönem için tabii oldukça yüksek bir teknoloji. İnsanların pusulayla sadece Atlantik'i geçmeye çalıştığı bir dönemden bahsediyorum. Buna bakacak olursan aslında bayağı çığır açan bir yenilik diyebilirim. 43 milim çapında ve 13.3 milim kalınlığında bir saatten bahsediyoruz. Şimdi sadece zamanı gösteren bir saat için bugün artık 13.3 milim dalgıç sınıfı saatlerde karşılaştığımız bir kalınlık. Bu kalınlığı görmek fazla gibi gözükmesin çünkü kasanın formu, oradaki bir takım tasarım detayları bu kalınlığın bileğinizde konforlu bir şekilde yerleşmesini sağlıyor. Yani kalınlık saatin diğer ölçülerine yedirilmiş diyebiliriz aslında. 100 metre su geçirmezlik var. Bu saatin kadranına dair çok güzel bir detay yakaladım. Hatırlar mısın bu Dirty Dozen? İkinci Dünya Savaşı'nda meşhur olan, o yıllarda üretim yapan, günümüze az sayıda örneğe ulaşmış 12 tane saatin kadranına birebir uyuyor. Bu Arabik indisler ve küçük saniye göstergesi. Longine'den bir isteğim var. Umarım aynı kadran ve mekanizma kombinasyonunu biraz daha küçük çaplı bir kasada kullanırlarsa eminim birçok farklı saat severim beklentisini de karşılayacak bir ürün ortaya çıkacaktır. 78 saat güç rezervimiz. 25.200 titreşimde çalışıyor mekanizmamız. Bu zaten Swatch gruptan alışkın olduğumuz bir değer. Burada yaptığımız ölçümlerde yine günde artı 1-1,5 saniye civarında bir hassasiyetle karşılaştık. Şu anda elimizdeki model yeşil renkli, koyu yeşil renkli deri kayışla geliyor ama ben özellikle kum rengi, kumaş NATO kayışlı versiyona bayıldım. Saatin genel karakteriyle çok daha uyumlu olduğunu düşünüyorum. 120-130 gram aralığında bir ağırlıktan bahsediyoruz. Kayışlı bir saat için biraz yüksek gibi görünebilir ama yine o da aslında kasanın sağlam dayanıklı duruşundan kaynaklanıyor. Bunun haricinde yine çift taraflı antirefle kaplamalı safir kristal cam söz konusu bir Longines klasiği. Teknik özelliklerimiz kabaca bahsetmek gerekirse böyle. Sen olsan bu saatte neyi değiştirirdin? Ben öncelikle bunun çapının tekrar 40 mm'ye inmesini isterdim. Period correct dedikleri, yani o dönemin doğru ayarlanmış, doğru hazırlanmış detaylarını yansıtma açısından bunun içinde elden kurmalı bir kalibre de tercih edebilirdim. Yani elden kurmalı bir kalibre olmuş olsaydı açıkçası beni rahatsız etmezdi. Ama olmaması bu saati almaktan beni vazgeçirecek bir detay da değil. Olsaydı motivasyonumu değiştirir miydi? Açıkçası bilemiyorum ama sanırım kurmalı olması ufak böyle biraz daha fazla saate bağlanmamı sağlayabilirdi. Peki bu saati kim almalı? Sence bu saatin hedef kitlesi, hedef müşteri kitlesi kimdir? Genelde heritage modellerin belli bir müşteri portföyü var, müşteri kitlesi var. Daha doğrusu o müşterilerin belli bir tarzı var, o şekilde söyleyeyim. Vintage ürünleri kullanmak konusunda genelde ufak bir çizgi söz konusu. Bunu nasıl dile getirebilirim bilmiyorum ama mesela vintage tekstil ürünleri olsun, moda ürünleri olsun, ben bunları çok meraklıyım ve günlük hayatımda da kullanmaya özen gösteririm açıkçası. Bazen bunları arayıp bulduğum, satın aldığım oluyor. Eski kıyafetleri özellikle. Şimdi belli bir noktada onu o kadar güzel ayarlamanız gerekiyor ki ya gerçekten vintage birkaç ürün seviyor oluyorsunuz ya da kostüm giyiyor oluyorsunuz. Yani ikisinin arasında ilginç bir şey var. Çizgi var ve gerçekten de çok da belirgin bir çizgi değil bu. Dolayısıyla ben bu tip saatleri alan insanların mutlaka ve mutlaka günlük kullandıkları aksesuarlar veya kıyafetler içerisinde vintage birkaç bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani vintage saatlere merakı olmayan, özellikle bu kadar spesifik bir model için konuşuyorum. Vintage'ın ne demek olduğunu bilmeyen, retro ürünlerden herhangi bir şekilde etkilenmeyen, her şeyin yenisinin iyi olduğunu, eskisinin kötü olduğunu düşünen bir profil bence bu saatle ilgilenmez. Bunun tam aksini düşünen profil için ise bu saat biçilmiş kaftan olabilir. Yanında aksesuarlarını, belki el çantasını, belki laptopunu koyduğu deri çantayı ya da kılıfı, bu saatin üretildiği, tasarlandığı yıllardan detaylarla bezenmiş bir ürün içerisinden seçerse güzel bir takım yapar ve günlük hayatta bunu zevkle kullanır diye düşünüyorum. Toparlayayım, bence vintage seven insanlar, vintage ürünleri sadece saat olarak değil, hayatın farklı noktalarında da kullanan insanlar bu saati alıp zevkle takabilirler. Magitech'ten başladık. Saatçiliğin birçok farklı alanına dokunarak incelememizin sonuna geldik şu anda. O zaman Longines ve Swatch Group'a teşekkür ediyorum ben. Kesinlikle. Böyle bizi heyecanlandırabilen bir modelle karşımıza çıktıkları için. Evet. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Teşekkürler. Görüşmek üzere.